Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar, YouTube kanalımızda en çok bize yöneltilen sorulardan birisi işte hangi kamış kullanıyorsun, nasıl kamış alalım, bize kamış konusunda yardımcı ol, tavsiyede bulun falan. Bugün bu sorularınızı biraz yanıtlamaya çalışacağım. Bu bölümümüzdeki şey şu olsun, dere için kamışları tanıtalım. Hani dere avında kullanabileceğiniz kamışlar nasıl olmalı? Bunlara yönelik bir video çekelim. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar, aslında en önemli olan şey e, sizin kendi tercihiniz. Fakat tabii şimdi dereye de bir 2.40'lık, 2.60'lık işte örnek veriyorum daha uzun kamışta gitmenin bir anlamı yok. Yani gitseniz de hatta işte avlanamayacaksınız o derede. Çünkü bizim derelerimiz genelde hep böyle işte makis biraz sıktır. Çalılık, ağaçlık, bahçe arası olan yerler çok, derelerimiz çok. O yüzden kısa kamışlar tercih ederseniz bu sizin avantajınız olur. Ben mesela bazı yerlerde özellikle böyle işte kanyon tarzı olsun veya işte açık arazi derelerde uzun kamış tercih ediyorum. Onun da nedeni mepsi attıktan sonra sararken işte kamışın ucunu suya eğiyoruz. Hani kayadan attığım zaman bile suya daha yakın mesafeye indirebilmem için artı açık alanda olduğumuz için uzak atışlar yapabilmek için. Çünkü balığa ne kadar az görünürsek bu alabalık avı o kadar iyi. Özellikle doğal türlerde. Gökkuşakları pek öyle değil. Tabii meraya göre değişiyor ama e, genelde e, gökalalar çok ürkmüyorlar. Hatta ben çoğu avımda hep suyun içerisindeyim. Buna rağmen çok sayıda balık yakalıyoruz. Kamışlara geçelim arkadaşlar. Dere avları için en ideal boylar arkadaşlar 1.65-1.80'dir. Hani bunlar benim kişisel tercihlerim. Ama hani geneli de işte bunlara yakın şeylerdir. Hani kişisel tercihlerim arasında ne var? Örnek veriyorum. E, 1.65 kamışta atar olarak 1.4 gram tercih ediyorum. Bunun nedeni de e, küçük bir balık alsak bile kamışın daha çok aksiyon vermesi. Tabii çok büyük trofe balıklarda bu kamışta özellikle derede o balığı zapt etmek, çıkartmak bayağı bir güç ama olsun biz bunu göze alıyoruz. E, Örnek veriyorum bu kamışımız Daiwa'nın bir modeli. Daiwa'nın Samurai modeli. Gerçekten de kıramadığım tek kamış bu bugüne kadar. Okuma ve sistem hariç. İnanılmaz bir performansı var. Çok esnek, çok sağlam bir yapısı var. Kırmak için de bayağı bir çabaladım aslında. Hani takıyorum, vurduruyorum kamışı falan. Maps'i kurtarmak için. Ee, Bana mısın demiyor. Bayağı güzel, sağlam bir kamış. Bunun boyu 1.65 arkadaşlar. Şu son dönemlerde bu kamışa biraz daha yüklendim sanırım. Seviyorum yani artık bu kamışla avlanmayı. Normalde sapı çok kısa arkadaşlar. Hani e, makinayı şuraya bağladık. Sap kısmı çok kısa. Hani bana pek hitap etmiyor aslında. Ben biraz daha uzun saplı kamışlar seviyorum. Ama performans, kalite, sağlamlık olarak güzel bir kamış. Yine aynı. Bu arada arkadaşlar iki parça kamışlar çok sağlam oluyor. Hani teleskopik kamışlara göre iki parçalar daha sağlam. Yine bir 65'lik bir kamışım var. Bu da Shimano Katana'nın telesi. Bunda da kaçtı? Bu da 1.11 aksiyonlu fakat ben bunu tabi kırdım. Sonra bir onardım şu uç şeyini değiştirdim. Gerçi aksiyonda da çok kaybolduğunu düşünmüyorum. Ona uygun bir parçayla tamir ettim. Ee, Güzel. Ben bunu çantaya yedek olarak atıyorum. Gördüğünüz gibi çok küçük kısa bir kamış. Çantamda yedek gezdiriyorum. Çünkü hani çok kamış hayatı verdim bugüne kadar. Hani kırılmayan sağlam bir kamış istiyorsanız vallahi öyle bir kamış neredeyse yok arkadaşlar ya. Dolgu kamış tercih edebilirsiniz. Bot kamışları. Şimdi onlarla da çok avlanan arkadaşlarımız var. Onlarda da işte sıkıntı ne oluyor? Örnek veriyorum şimdi atar aralığı çok şey kamışın. Ee, Yüksek yani işte 80, 200, 100, 300. Hani bot için, tekne için yapılmış kamışlar. Hani hepsi istediğiniz mesafeye uygun atamazsınız arkadaşlar.
Avlanılmaz mı? Elbette avlanılır tabi. Ama bu işte de bir işte şey var. Bir nizam var. Bunun bir oluru var yani. Şimdi kalkıp da 3,5 gramlık bir mepsi 100 gram atar olan bir kamışla atmak gerçekten biraz mesele. O yüzden e, avımıza yönelik uygun kamışlar tercih etmemiz daha iyi. Size tavsiye edeceğim kamışlar arasında arkadaşlar Okuma V Sistem'in 1.80'lik kamışı var. Bu da çok sağlam bir kamış. Yaklaşık bir 4-5 senedir kullandığım bir kamış bu da. Bunun da atar aralıkları kaçmış 2-10 gramlık arkadaşlar. İşimi görüyor. Yıllardır da kullandım. Uç kısımlarından kırdım bir iki kere. Onardım falan. En sonunda yedek uç aldım. Yine e, sıfır gibi duruyor yani kamışımız. Bir farklı kullandığım kamışta arkadaşlar Daiwa'nın Silver Grek modeli var. Çok hafif, çok güzel, çok estetik bir kamış. Lakin ilk avında kırdım bunu. Tabii nasıl kırdık orası da muamma. Hani hata benden aslında. Ee, Göl avı yapıyordum. Jig takıldı. İşte vurdururken üst kısmı kırdık. Sonra geldik tamir ettik. Sapasağlam oldu. Ondan sonra da en uç kısmını kırdım. Bir yaklaşık 8-10 santim kısaldı bu kamışta. Normalde bu kamışımızın uzunluğu da kaçmış? Nereye yazdınız lan? Arkadaşlar bu arada kamış 80 grammış. Atar aralıkları ise 1,5 gram. Gerçekten çok güzel bir kamış. Elime oturdu hani alırken çok sevmiştim. Yine kullanıyorum. Çok çok fazlasıyla işimi görüyor. 1,83'müş arkadaşlar bu kamışımızın uzunluğu. Hani yine güzel bir kamış. Bunun haricinde arkadaşlar mesela işte dediğim gibi açık alanda, kanyon tarzı yerlerde avlanırken kullandığım vazgeçemediğim kamışlardan birisi de bu. Kudos'un kamışı. Bu da Kudos'un LRF serisi. Yanlış hatırlamıyorsam bu 3 seriden oluşuyor bu kamış. Ben orta segmentini almıştım. 1,7 gramlığını. Hani atacağım sahtelere göre düşünerek aldım. Normalde 0,5 5'i işte 1,7'si bir de 2,10 mu öyle bir şey olması lazım. Çok güzel, çok esnek, çok sağlam bir kamış bu da. Bunu da tavsiye edebilirim. Özellikle göl avlarında falan da çok ideal bir kamış. Mesela yemli avlanmaya gittiğim zaman da ben bu kamışı kullanıyorum. Gölde. Bayağı güzel bir kamış. Yine çok uzun yıllar kullandığım kamışlarımdan birisi. Shimano Katana serisi. Bu da 1,11 atarlı bir kamışım. 2,10'luk bir kamış. Ee, Genelde şimdi ben bir de mevsim de seçiyorum arkadaşlar kamış kullanırken. Mesela kış aylarında falan bu kamış dere için ideal bir kamış. Niye? Bitki örtüsü biraz yok oluyor. İşte o sarmaşıklar, çalılıklar, çırpılıklar gidiyor. Yine derede rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama yine de riske girmeyin. 1,80, 1,65 dere için en ideal boylar arkadaşlar. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Arkadaşlar kamış alırken örnek veriyorum. Şu kamışımın e, halkaları çok küçük. Hani çok incemisine kullanmanız lazım ki kışın ava gittiğinizde gerçekten zor oluyor. Neden zor oluyor? E, Halkalar buz tutuyor arkadaşlar. Hani çok çabuk buz tutuyor. Atışınız bayağı bir engel oluyor. Biraz daha böyle e, halka kısımları kalın kamışları tercih ederseniz kışın avlanıyorsanız fayda göreceksiniz. Dur koçum düşme gel. Bunun haricinde arkadaşlar hani nasıl bir kamış alayım derseniz hani gidin bir av bayisine elinize bir kamış alın arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum benim önceden aldığım ve yine uzun yıllar kullandım. Yanıma misafir olarak gelen arkadaşlara, takım olmayanlara verdiğim bir kamış.
Kormoran'ın bir kamışı arkadaşlar. 5.25 atarlı bir kamış bu. Hani 5.25 olmasına rağmen bayağı esnek bir kamış. Bu da elime oturmuştu yani. Hoşuma gitmişti. Öyle almıştım bu kamışı. Şimdi arkadaşlar kamışın fiyatı hiç önemli değil aslında. Hani örnek veriyorum. e, Çok iyi bir marka. Çok da güzel tasarlamışlar. Kamışı şöyle elinize bir alıyorsunuz. Bakıyorsunuz hani kamışa ısınamadınız ya. Böyle size hitap etmiyor. Hani mutlu hissetmen lazım kamışta kendini. Kamışı eline aldığın zaman hani seni tamamlaması lazım. Tuttuğun zaman şöyle bir baktığınızda kamışın sizi mutlu hissettirmesi lazım. Güven vermesi lazım. Hani markası çok iyiymiş. Yok işte hava atayım olayına hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Böyle e, uygun fiyatlı kamışlar elinize oturuyorsa, siz kendinizi öyle mutlu hissediyorsanız öyle bir kamış alın yani. Gidip işte yok Shimano'nun şu kamışını alayım, yok Daiwa'nın bu kamışını alayım olayına girmeyin. Size tavsiyem arkadaşlar, bence görünmeden bir kamış alınmaz. Hani kamışı biliyorsanız, tanıyorsanız sipariş verip alın ama e, kamışı bir elinize alıp bir hissetmeniz lazım. Kamışın özellikle size bir hitap etmesi lazım. E, Çok sayıda kamış kullandım. Çok kamış aldım, sattım, hediye ettim. E, Hoşuma gidenler rafımda duruyor. Ha bunların haricinde kullandığım farklı kamışlar da var. Onlar burada değil. Size tavsiyem şimdilik bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği şekilde sizlere yanıtlamaya, yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, balıkla kalın. Görüşmek üzere.